Selam arkadaşlar, ben Erbay Aras, Tango Alfa 1, Charlie Mike. Artık beni tanıyorsunuz bütün kamp videolarımdan, yaptığım teknik videolardan. Bugün sizlere uzun zamandır yapmak istediğim bir projeden bahsetmek istiyorum. Kendi Delta Loop antenimizi sıfırdan yapıyoruz ve tasarlıyoruz. Ama öyle hazır kurulum falan değil. Bu işin en kritik kısmı olan balon sarımı, kutulama ve ölçüm aşamalarını birlikte gerçekleştiriyoruz. Yanımda bu işte gerçekten tecrübeli bir isim var, Atalay. Tango Alfa 1, Zulu Tango Charlie. 1'e 1 ve 1'e 4 Torait sarımlarını yaptık. Kutuya yerleştirdik. Konnektörlerimizi lehimledik. Ve en önemlisi nano VNA ile ölçüm sürecini ve kalibrasyon sürecini adım adım sizlere göstermiş olduk. Yani bu video biraz teknik ama sonunda kendi antenini yapmak isteyen herkes için altın değerinde bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Potas, Bugün stüdyomuzda Tango Alfa 1, Zulu Tango Charlie, Atalay Beyler bizleri ziyarete geldi. Kolay gelsin. Merhaba. Ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Bugün ufak bir saptırma bobini miydi? Neydi? Saptırma bobini operasyonu yaptık. Ama bu başka bir videonun konusu. Ondan sonra Erbay abi için hazırladığımız birebir balonlar ve bir delta loop yapacaktık. Yapacağımız delta loop için gerekli olan 1.4 balonu saracağız. Birebiri ben daha öncesinde sarmıştım. Bunu bir türlü kutulamak kısmet olmadı. Bugüne kısmet oldu. Şimdi bunu kutulayacağız. Abi şimdi şundan da bahset. Yani birebir nedir? Onları da Abi birebir nedir? Şimdi bilsinler. Şimdi ilk başta şunu da söyleyelim ama biz buna teknik bir iş olarak geliyor insanların gözüne ama biz de bakarak yapıyoruz. Yani biz de bu işin mühendisi değiliz neticede. Evet. Yani biz de sağdan soldan duyuyoruz, bakıyoruz, görüyoruz. Yani misal konuşmak gerekirse şimdi mesela 1.4 saracağım ben. Tango Alfa 7 Eko Kilo. Emre'nin bu şeydi. Emre'nin çizimiydi. Şimdi burada 9 turu var. Ben 4 turdan saracağım. Ben Emre'ye diyorum ki Emre ben 1'e 4 balon saracağım. 240'a 43'ten saracağım. 3.30 arasında çalışacağım. 3 MHz ile 30 MHz arasında çalışacağım. Ondan sonra bana diyorum kaç tur saracağımı söyle. Şimdi bunun teknik hesabını Emre yapıyor. Bana kaç tur sarmam gerektiğini Emre söylüyor. Ne kadar kalın kablo kullanmam gerektiğini Emre söylüyor. Ben sadece bunu sarıyorum. Yani el işçiliğini yapıyorum. Tamam teknik olarak bir şeyler biliyoruz tabii ki ama bu işin piri de değiliz. Yani burada biz bu işi biliyoruz, ediyoruz demek bizim burada işi öğrendiğimiz, izlediğimiz üstadlara haksızlık olur. Hadi başlayalım. Biz bunu sadece yapıyoruz. Yaparken dilimiz döndüğünce de anlatmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi bu 4 tur sardı dedi. 5 tur sararsam ne olacağını bilmiyorum. Yani şovda yapmanın anlamı yok. Aynen. Bakalım saralım görelim. Tamam abi. Birebiri kutulayacağız. Ama ondan önce mesela ben birebiri kutularken ben biraz titiz adamım biliyor musun? Yaptığım işin ilk önce şık gözükmesini isterim. Hatta bunun için gittim şeffaf kutu aldırdım sana da. Tamam. İçi gözüksün. Nihayetinde içinde biz kendimizce tırnak içinde konuşuyorum. Kendimizce bir şaheser yaratıyoruz. Severek yapıyoruz. Keyif alarak yapıyoruz. Güzel gözüksün istiyoruz. O yüzden işçiliğimizi de güzel tutmaya çalışıyoruz. Şimdi ben bunun içine delikli plaket. Yani bunlar aslında normalde deyim yapılıyor. Tabii biz bunu burada israf ediyoruz baktığın zaman. Ama bunu dibine koyuyoruz. Bunu dibine sıcak silikonla sabitliyoruz. Görüntü de güzel. Buna delik açıyoruz. Balonu buraya sabitliyoruz. Hem toroid içerisinde sallanmıyor. Hem toroid içerisinde sallanmıyor. Sabit duruyor. Hem de dışarıdan bakıldığında şık bir görüntü oluyor. Şimdi bunu cırt geçireceğim yerlerini ayarladım. Bunu buraya yapıştıracağız. Bunun yeri hadi burası olsun. Bunun içine su girmez değil mi? Abi şöyle bunlar altın kayanın kutuları IP67 contalı bunlar. Gördüm. Yani su, nem, toz yani hiçbir şeyden korkun olmasın. Ben bunun 49'a 1 sarmıştım kendime bir tane biliyorsun. Benim camımdan aşağı sarkılıydı. 1 sene falan camda kaldı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yani ne nem ne toz hiçbir sıkıntı yaşamadım. Evet. Şimdi bunun yerini işaretliyorum. Şimdi buna sıcak silikonla takviye yapacağız başkanım. Olayımız ne? Olayımız bunu ısıtıp kutunun dibine yapıştırabilmek.
Hatalardan bir tanesi. Şu an cırt aşağıda istediğim gibi oynuyor. İstediğim gibi sıktırma ve gerdirme işlemlerini yapabileceğim. Yani toroidi buraya sabitleyebileceğim. O yüzden bu işlemleri önceden yapmakta fayda var. Benim gibi tufaya düşüp erkenden yapmayın. Şimdi kutuyu deleceğiz. Kutuya delik açacağız. Aşağı yukarı ortadan bir delme işlemi yapacağız. Silikonumuzu soğutalım. Matkabımızı sökelim. Buraya delik açacağız. Şimdi arkadaşlara kaşla deldiğimizi de gösteririz. Tamam. Görebiliriz. Oh. Şimdi ortada deliyorum. Rastgele ortalı olması yeterli ya. Çok da şey değil. Nihayetinde konnektör gelecek buraya. Ne kadar geliyorsun? Şimdi göster. Ana, emanet dermişiz ya. Şimdi ne kadar veriyorum? İlk önce onu söyleyeyim. Konnektör nerede babacığım? Konnektörler. Başka bir... Metin abiden aldığımız konnektörlerimiz nerede? Şu torbanın içinde. Bir tane şase konnektör alabilir miyim? Sonra bir tane de hazırla. Bak şimdi. Dibi. Aslında bol bile delmişim. Yani kaçta delmişim? Tekamülen söyleyelim. Yani 16 18 delmişim ama 16 15. aslında ideal olurmuş. Yok, 16 ideal olurmuş. Bir sonrakini 16 ile delelim. Mesela 16'ya kadar delelim. Onu da buraya delelim. Evet. Mesela bakalım şimdi. Buraya sığdı mı? Sığmadı. Çünkü 16'ya ulaşmadık daha. Evet, 14 bedenmişiz. Evet, şu an 16. Bak, şu an 16'dayım mesela. Evet. Mis. Yani Tam 16. 16 tam ölçüsü. Yani bunu biraz bol deldik ama sorun olmaz. Zaten vidalarını sıkınca yerine gelecek. Metrik 3 vida bu arada. Onun da dipnot şeyini geçeyim. Şase konnektörü. Ya biz Metin abiden aldık. İstersen linkini eklersin sen videonun altına. Tamam. Halledeceğiz. Bize 2 tane kablo pabucu lazım. Şimdi bunları metrik 3 vidalarla sıktık demiştik. Bizim burada bir sürü metrik 3 vidamız var. Bunlar metrik 3 somunlarımız. Şimdi boy boy cıvatalarımız var. Şimdi biz bu cıvatalardan bir tanesini uzun tercih edeceğiz. Neden? Çünkü arkasından bir tanesini şaseye bağlayacağız. Ben atıyorum. Şase bağladığımız cıvatayı, yani şunun şasesini, kablonun şasesini bağladığımız, ters bağlan şunu. Kablonun şasesini pabuca bağlayacağız. Şurası pabuçta. Pabucu da buna sıkacağız. O yüzden bir tane cıvatayı uzun tercih ediyorum. Hem görüntü açısından, diğerlerini de genellikle kalan 3 cıvatayı da kısa tercih ediyorum. Abi şu an en sıkıntı iş, en sevmediğim iş RG316'yı lehimlemek. Aşırı hassas bir kablo. Şu an şasisini lehimliyorum. Lehimleyip ondan sonra pıt diye böyle Ben tutayım, sen de evle. içeri alacağım. Evet reis. İşin en cafcaflı kısmı, en zorlandığım, en işkence olarak gördüğüm kısmı bitti. Şimdi balonu bitirdik. Dışarıdan gözüken hali şöyle. 2 tane konnektörümüz var. 50 ohm'dan 50 ohm'a. Bu frekanstaki gürültüyü bir nebze, RFI gürültüsünü, geri dönen sinyali, her şeyi ayarlayacak, her şeyi tolere edecek bir nevi gürültü bastırıcı bir 1/1 current balon olarak geçiyor. Bir voltaj balon değil, akım balonu. Şimdi bittikten sonra nasıl test edeceğiz? İlk başta şaselerden şaselere. Kısa devre var mı? Var. Canlıdan canlıya kısa devre var mı? Var. Var. Şaseden canlıya kısa devre var mı? Şimdi burada öterse Mort. mort. Ötmedi. Ötmedi. Ötmedi.
Şaseden şaseye, canlıdan canlıya. Şimdi böyle uçtan, içeriden içeride de kontrol edeceğim. İstersen yukarı gel. Şimdi canlıdan canlıya, Var. şaseden şaseye, şöyle bassam, şaseden şaseye, şaseden canlıya bakayım. Şaseden canlıya, canlıdan canlıya, şaseden canlıya, canlıdan canlıya, şaseden canlıya. Süper. Şu an kısa devre olmaması balonun doğru ve çalışır vaziyette olduğu anlamına geliyor. Abicim birebir balonun hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle Güle güle yakından kullan. gösteriyorum. Seni de görüyorum şu an ekrandan, oradan. 120 derecelik daltoluklardan 1'e 4 balon kullanıyoruz. 60 dereceliklerde de 1'e 2 kullanıyoruz. Şimdi bizim daltolumuz 120 derece olduğu için biz 1'e 4 4 balon yapacağız. Emre ile görüştüm. Tango Alfa 7 Eko Kilo. Buradan selam olsun. Çok fazla toroidlerle aşırı neşir oluyor. Üstad olarak görürüm kendisini. Ona sordum. 5 tur sarsan yeterli olur dedi. Şimdi 5 tur saracağız. Biz denemeyin ama. Şimdi benim sardığım balonun severesi çok güzel çıkmıştı. En yüksek 3.30'da, en yüksek 1.6 idi severesi mesela. Tabii iş tekniğe düştüğü zaman daha farklı oluyor. Yani kurduk, çalıştırdık. Çok güzel dinliyor. Şimdi atıyorum seninkini 5 turdan saracağız. Belki seninkisi çok daha iyi olacak. Tabii belli olmaz. Bilemeyiz. Belki hiç duymayacak, hiç dinlemeyecek. Belki yine sağlar. Hoş zaten sağır. Aslında burada denedik. Tabii arada bir... bir de kalibre ederiz. Kalibrasyonunu da gösteririz. Tamam, onu böleriz Kalibrasyon ama. için bu arada Tango Alfa 8 Alfa Tango Onur abi çok güzel videolar çekti. Yanlış hatırlamıyorsam amatörce sohbetlerde olması lazım. Amatörce sohbetlerin haricinde bir de kendi ayrı bir yere attığımı bilmiyorum. Çok güzel videolar çekti. Tabii biz de gene burada anam babam usulü bir nano kalibrasyonu çekeceğiz. Bakalım. Şimdi bir de tanımına başlayacağız. Yine kutunun içine pleximizi yaptık. Plex diyorum. Plaketimizi yaptık. Toroid'in geleceği şekilde. Kutunun deliklerini deldik. Plaket dilinde toroid böyle oturacak. Buralarına tekrardan delikler delinecek. Onları gene anlatırız. Şimdi toroid saracağız. Hatta şöyle çekeyim biraz. Senin gibi abi. Şaseye bağlanacak. Şunları birbirlerine lehimleyip şaseye vereceğiz. Burada canlı uç vereceğiz. Bunu aslında buradan direkt şu şekil geriye çevireceğiz. Böyle. Şuna şuradan bir kesik atacağım. Ben keskim. Ben buradan attım. Canlı ucumuz burada. GND'miz buradan gelecek. Yani esasında biz anteni adalet olup olduğu için bir yerden başlayacak bir yerden bitecek. Kapalı bir anten. O yüzden mesela buradan çıkacağız. Canlı ucun bir tanesi buradan çıkacak. Adalet olup üçgeni yani şu şekilde düşünürsek bir tanesi buradan çıkacak. Buradan dönecek. Yukarıdaki üçgeni tamamlayacak. Aşağı inecek. Buradan girecek. Yani iki tarafında da metrik 5 birer cıvatamız olacak. Ondan sonra buradan da koaksiyalle beraber aşağı ineceğiz. Canlı ucumuzu lehimledik. Toprağımızı lehimledik. Şimdi bir 210 dirençli bunun bir testini yapacağız. Ama konnektörümüz yok. Konnektörümüzü bulursak testi burada yapacağız. Konnektörümüzü bulamazsak en kötü benim arabada var. Arabadan beraber yaparız. Balonun farklı renkte olduğunu tereddüt edenler olabilir. Normalde bu normal ferit çekirdek ben teflon bantla sarıyorum. Ufak tefek böyle çizilmelere karşı oluyor. Daha öncesinde elektrik bandıyla da sardım. Teflon bantla da sarıyorum. O an elime ne geçerse balonu genelde sarıyorum kullanmadan önce. Siz de sarabilirsiniz. Bir şey fark etmiyor. Yani direnç herhangi bir artı veya eksisi yok. Ben görüntü olarak sarıyorum. Şimdi dert olup buradan başlayacağız. Buradan bitireceğiz. Buradan alacağız. Arkasına birebirimizi bağlayacağız. Birebirimizle beraber konuşacağız. Şimdi birebirde teorik olarak ölçtük. Kısa devresi yok. Herhangi bir olumsuzluğu yok. Şimdi bunu konnektör problemimiz oldu. Benim arabada var. Konnektörden gideceğiz. Konnektörü alacağız. Oradan bir ölçüm yapacağız. Son anları çekeceğiz zaten. Tabii Ölçüm çekeceğiz. esnasında Şimdi da. senin arabayı kalibre edeceğiz. Onu da çekeriz. Tamam, onu da çekeriz. O da Yani bu benden kalsın bir bize. kalibre videosu olsun. Tamam.
Dert olup oldu. Güzel oldu. Mis gibi Tekrar bir oldu. görüntü al. Eline koluna Yani sağlık. isteyen olursa, yapmak isteyen olursa. Ya da Harika bize ulaşırlarsa görünüyor. şemasında, sarım şemasında Ben fotoğraflarını gönderiyoruz. çekeceğim profesyonel olarak. Sorun değil. Koyarım. Kutular, Torrent'ler 240'a 43 Torrent. Kullandığımız kablo 1.4 için konuşuyorum. 1.5 Enya kablo. Elektrik kablosu. Şase konnektör kullandık. Metrik 5 civata, metrik 5 somun kullandık. Paslanmaz. Paslanmaz. Birebir volüm için gene 240'a 43 Torrent kullandık. RG316 kullandık. Şase konnektörlerin civatalarının metrik 3 olduğunu söyledik. Somunlarının metrik 3 olduğunu söyledik. Bu civataların metrik 5, somunların pulların metrik 5 olduğunu söyledik. Metrik 5 somunlara göre pabuç aldık. Dert olup için içeriden pabuçlarını bağladık. Burada herhangi bir şey pabuç metrik 3'e göre aldık burada pabuçları da birebir de. Metrik 3'e göre şaseleri bağladık. Şaseleri vidalardan aldık. Yani sistem böyle. Kutularımız Altınkaya. Altınkaya'nın sen kutu modellerine girersin. Tamam, Senin girelim alışveriş hepsini. şeyinde sipariş geçmişinde vardır. Stimulus. Nerede? Start dedik. 3 MHz. Stop dedik. 30 MHz. 3-30 arası çalışıyoruz biz Tamam. genelde. Geri geldik. Kalibre dedik. Kalibre et dedik. Şimdi Nano VNA'da 3 tane bunu geç. Bu ara kablosu. 3 tane konektör çıkıyor. Bir yandan sana da anlatıyorum. Tamam, ben Tekrar de şu an kalibre etmen gerekirse. Dinliyorum, evet. Şimdi bir tanesi açık. Biraz geri al. Bunun ucu boş. Şöyle göstereyim. Şöyle netleyeceksin. Tamam, net Bunun böyle. ucu boş. Bir tanesi ucunda iğne var. Şöyle gösterdim. Evet. Bunun ucunda iğne var. Bu da yük. Yani ucu boş olan open, iğneli olan short, bu da yük, load olarak geçiyor. Şimdi ilk önce open'ı takıyorsun. Tamam. Open'ı taktın. Burada herhangi bir yük yok. Tamam. Buna dokunmuyoruz. Bunların Faraday kafesi davası diyorlar. Faraday kafesinin ne olduğuna dair fikrin var mı diye sorarsan yok. Tamam. Open dedim. Open'ı kalibre etti. Şimdi short'u istiyor bizden. Zaten open Ha, okey söylüyor dedikten sana. sonra Okey. bunu netliyor mu? Heh. Open okey dedikten sonra short yanıyor. Bunu söktüm. Short olanını iğneli olanı takıyorum. Tamam. İğneli olanı İğneli olanı takacağım. Takamayacağım. Takabilirsem takacağım. İğneli olanı taktım. Short dedim tekrardan. Bak load dedi. Tamam. Uzun takıyoruz. Şimdi load diyeceğiz. Burada load dedim. İzon dedi. True şunların ikisinin arası oluyor. Yani kısa devre oluyor. İkisini birbirine. İkisini birbirine bağlıyoruz. Burada kablo da ölçebiliyorsun bir yandan. Avantajı da o. Buradan true dedim. Done dedim. Sev diyorsun. Save 0 dedim. Sorun yok. Şu an Bu kalibre da oldu. bu kadar. Tamam, süper. En azından bunu da göstermiş olduk. Kalibre etmiş oldu. Nano VNA'yı da kalibreledik. Bak severe bir. Aynen. Adaylısı olsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, umarım güzel bilgiler vermiş olduk sizlere. Değerli dostum Tango Alfa 1 Zulu Tango Charlie Atalay Bey. Güzel bir delta loop. Bey mi? Ya biraz da kibarlaştırıyorum şu an işi. Sevgili Atalay güzel bilgiler sundu. Güzel bir delta loop yaptık. Bu part 1 olsun. Şimdi gideceğiz, test edeceğiz. Sever ölçümü yapacağız. 1'e 4 volumun ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Sonrasında da part 2 olarak delta loop antenin kurulumunu göstereceğiz size ve test aşamasını göstereceğiz. Cihazlara bağlayacağız, köse yapacağız, deneyeceğiz bakalım. Hadi görüşürüz birazdan. Bir test edelim bakalım şu cihazı. Şimdi yakışıklı senin VNA'nı ölçüyoruz. Evet, benim VNA'yı kalibre Burada etmiştik. Bir tane daha VNA'mız var. Benimki. Balon nerede? Ben de Alayım. Direnci verdin mi bana? direnci vermedim. Direnç Niye? nerede? Takım çantasında. Veriyorum. Görebilirsem.
Gördüm. O mu? O. Evet, 200 ohmluk direncimiz. Oradan bir- Öyle koymuşlar. Işık seni engellemiyor diyor. Yok şu an çok iyi ışık bende. Şimdi ben bilerek açmıyorum ışığı. VNA'ya çarpacak çünkü görünmeyecek. Tamam. Evet, bunu niye bağladığımızı da söyle. 200 ohmluk. Şimdi 210 1/4 balon kullandığımız için 1/4 balonla bizim SVR'mizin yani çektiğimiz telin normalde 200 ohm olması gerekiyor. 1/4 yani mantıken 4'e böldüğü için alıcı vericilerimiz de 50 ohmla çalıştığı için 200 ohm olması gerekiyor. Şu an biz bir nevi buna biz delta kurmuşuz gibi 200 ohm dirençle kandırıyoruz aslında. Yani şu gördüğünüz direnç, yani kablolarla bağlı direnç aslında bildiğimiz balık oltaları gibi düşünün Yani onu. diktiğimiz zaman antenin olması gereken seviyesi 200 ohm. 200 ohm. Yani olması gereken değer 200 ohm. Biz aslında bunu burada yapay yükle kandırıyoruz gibi düşünebiliriz. Yani. Tabii şu an dikemeyeceğimiz için oltaları daha yapmadığımız şu an için balonun ölçümünü yapacağız. sadece balonu ters ediyoruz. Oltaları diktiğimiz zaman, anteni ayağa kaldırdığımız zaman 200 ohm çıkarsa yani herhangi bir sorun yaşarsak demek ki burada balondan değil. balondan değil. Şayet ölçtüğümüz ölçü doğru çıkarsa tabii ki. Yani Şimdi 2 VNA ile de deneyeceğiz ama değil mi? Farklı bakalım. yani senin VNA'da ölçtüğün sonucu beğenmezsen benimkileri Bence 1,5 falan çıkacak gibi geliyor. 1,5 güzel sever hocam. Evet. Sen bu işi yaptın olarak kabul ediyorum ben şu an. Yani ben de öyle kabul ederim. Bir şey oldu. Ama daha önce sen 9 tur sarmıştın. Bunda 5 tur sarıldı değil mi? Evet. Şimdi biz daha önce seninkini ölçtüğümüzde 1,2 falan çıkmıştı. Şimdi hazırsan açıyorum. Evet, hazırım. Kamerayı da oraya getireyim. Besmele. Şimdi display format severe. 7 diyor. Hocam bu 50 kHz ile şöyle yapalım. Stimulus start 3 MHz stop 30 MHz Evet. diyelim. 1,7. Yapma ya. Tebrik ederim. Vallahi mı? Çok fena lan. Güle güle kullan. Aynen. Çok iyi. Peki ban sonu? O da fena. Yani 30 şu an 14 MHz'e bakalım. 14 MHz'ti 1.14 14340'a kadar 1.14. Yani şuradaki SVR'ler okunuyor mu? Evet. Okunuyor Okunuyor. şu an, görünüyor. Genel olarak band sonu 30 MHz 10 metrenin sonuna bakalım. 1.27. Yani şu an Çok iyi. teorik olarak çok güzel çalışıyor. Şimdi sağlaması adına bir de benimkiyle ölçelim. Tamam. Hiç kapatmıyorum kaydı ben. Hiç kapatma. Aynı şekilde diğer VNA ile. Şimdi dedik ki belki benim VNA'da problem var. Belki kalibre olmadı. Gibi. Şimdi senin VNA kalibreli Benim daha VNA'nın önce. çalıştığını biliyoruz. Evet, denenmiş olarak. Açtım. Geldim ben de. Yaklaştım. Display, format, severe dedim. Abi bravo. 1.26. Az önce ne çıkmıştı? Hemen hemen o civarlarda çıkmıştı. Yani Band sonuna bak peki tekrardan. Band sonunda da 1,27 falandı galiba. ben sonuna geldim. Bu 20 metreymiş pardon. Geri gelelim. Stimulus'tan tekrar start stopu 3 Ve MHz. 30. Stopu 30 MHz yapalım. Abi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Odur. Tekrardan bir geleyim. 1.55 çıktı bende de. Yani kalibrasyondan kalibrasyona fark etti. Tamam. Ha bu arada şimdi şöyle bir şey var. Arada kablo kullanıyoruz. Arada konnektörler falan da var. Tabii bunların hepsi birer etken. Ne kadar etken olduğu tartışılır. Ama yine de olmuş derim ben.